Hormon replasman tedavisi ya da kısaca HRT. Bu konu modern tıbbın bazen yolunu nasıl şaşırdığının en çarpıcı örneklerinden biri. Bugün bu karmaşık ve açıkçası tartışmalı hikayeyi adeta bir tıp trajedisine ele alacağız. Çünkü bu sadece bir tedavinin hikayesi değil, çok daha fazlası. Tıp dünyasının yaşadığı kolektif bir akıl tutulmasının öyküsü. Şunu en başta net olarak ortaya koyalım, bu bir trajedi. Milyonlarca kadının sağlığını, hayatını etkileyen, acı çekmesine neden olan gerçek bir trajedi. Zaten incelediğimiz kaynak da durumu tam olarak böyle, film gibi bir trajedi olarak tanımlıyor. Ve inanın bana, bu hikayeden alınacak çok ama çok kritik dersler var. Hadi, zamanda geriye gidelim 1960'lara. Her şeyin mümkün göründüğü, iyimserliğin tavan yaptığı yıllar. İşte tam o dönemde kadınlara yönelik inanılmaz bir vaat ortaya atıldı. Hormon replasman tedavisi. Bu bir ilaç değildi sanki, yaşlanmayı durduran bir mucizeydi, bir gençlik pınarıydı. İşte hikayenin özeti bu zaman çizelgesinde. Bakın 1966'da Dr. Wilson'ın kitabıyla her şey başlıyor. Östrojen bir anda popülerleşiyor ama çok geçmeden 1975'te ilk büyük darbe geliyor. Rahim kanseri riskini 4 ila 8 kat arttırdığı anlaşılıyor. Panik. Peki ne yapıyorlar? Çözüm bulduk diyorlar ve denkleme sentetik bir progestin ekliyorlar. İşte bu çözüm var ya aslında felakete giden yolun ilk taşıydı. Ve 2002'de o büyük WHI çalışması durdurulunca her şey tepetaklak oldu. İyi de nasıl oldu da bu fikir bu kadar çabuk yayıldı, milyonlarca kadın tarafından benimsendi? Cevap çok basit. İnanılmaz derecede güçlü bir mantık üzerine kurulmuştu. Düşünsenize, Dr. Wilson ne diyordu? Eğer diyabetli birine eksik olan insülini veriyorsak, menopoza gelmiş bir kadına neden eksik olan hormonunu vermeyelim? Bu kadar basit, bu kadar akla yatkın, bu analoji o kadar güçlüydü ki hem doktorları hem de kadınları anında ikna etti. Ve işte geldik hikayenin kırılma anına, o meşhur 2002 yılına. Herkesin güvendiği, milyonlarca kadının kullandığı bir tedavinin bir anda, kelimenin tam anlamıyla bir gecede nasıl bir kabusa dönüştüğünü göreceğiz. Cennetten paniğe geçiş anı bu. Vahyeyan, yani kadın sağlığı girişimi öyle sıradan bir araştırma falan değildi. Devasa bir organizasyondu. On binlerce kadın. Ve işin ironik tarafı ne biliyor musunuz? Bu çalışmanın amacı HRT'nin zararlarını bulmak değildi. Tam tersi, faydalarını kanıtlamak. Bakın ne kadar harika bir tedavi demek için yola çıkmışlardı. Ama buldukları şey bambaşka oldu. Ve sonuçlar geldiğinde tıp dünyasına adeta bir bomba düştü. Çalışma apar topar durduruldu. Neden mi? Bakın rakamlara. Felç riski %41 artmış, kalp krizi riski %29 artmış ve kan pıhtılaşması riski inanılmaz ama gerçek tam 2 katına çıkmış yani %200 artmış. Bu bir şoktu. Peki bu şok dalgası ne kadar büyüktü? Şöyle düşünün, bu haberler patladığı an sadece Amerika'da 6 milyon kadın. Tam da bu çalışmada kullanılan ilacın aynısını Prempro'yu her gün alıyordu. 6 milyon. İşte paniğin boyutunu şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Peki ama ne oldu da böyle oldu? Milyonlarca kadına umut diye sunulan şey nasıl bir kabusa dönüştü? Ne bu kadar feci bir şekilde yanlış gitmişti? İşte şimdi bu sorunun peşine düşüyoruz. Ve işte şimdi meselenin özüne. Kaynağımızın da altını çize çize vurguladığı o kritik noktaya geliyoruz. Sorun hormon replasmanı fikrinin kendisinde değildi. Hayır, asıl suçlu kullanılan hormonların ta kendisiydi. Doğal olmayan, adeta Frankenstein hormonları diyebileceğimiz sentetik moleküllerdi. Bu konuyu anlamanın en iyi yolu şu meşhur kilit ve anahtar benzetmesi. Vücudunuzdaki hormon reseptörlerini bir kilit gibi düşünün. Milyonlarca yıllık evrimle sadece ve sadece tek bir anahtar için tasarlanmış hassas bir kilit. Doğal yani biyoeşdeğer hormon işte o mükemmel anahtar tık diye yerine oturur. Peki ya sentetik hormon? O yabancı bir anahtar. Kilide sokmaya çalışırsınız, zorlarsınız, belki biraz döner ama kilidi bozar hatta kırabilir. Aradaki fark işte bu kadar hayati. İşte bakın, şimdi teoriden pratiğe geçiyoruz. Sorunun ta kendisi karşınızda. Soldaki, vücudumuzun kendi ürettiği, tanıdığı, sevdiği doğal progesteron. Sağdaki ise o felaketle sonuçlanan çalışmada kullanılan sentetik versiyonu, NPA. Bir bakın şu iki moleküle. Biyokimya uzmanı olmanıza gerek yok değil mi? Bambaşka görünüyorlar. Şimdi siz söyleyin, vücudun bu ikisini karıştırması, bunlar aynı şey demesi mümkün mü? Progesteron tarafı böyle, peki ya östrojen? Durum daha mı iyi? Hiç de değil. O dönemin en popüler östrojen ilacı Premarindi.
Adı nereden geliyor biliyor musunuz? Pregnant mare's urine, yani gede kısrak idrarı. Evet, yanlış duymadınız. Ve bu grafiğe baktığınızda görüyorsunuz ki ilacın içindeki östrojenlerin büyük bir kısmı insan vücuduna tamamen yabancı, attan gelen moleküller. Sadece küçük bir kısmı insan hormonlarına benziyor. Tam bir karmaşa. İşte şimdi hikayenin en başına, o meşhur insülin benzetmesine geri dönebiliriz. Doktor Wilson'ın o parlak fikri neden çöktü? Çünkü arada dev bir fark vardı. Diyabet için verilen insülin, insan insülininin birebir kopyasıydı, yani bioeşdeğerdi. Ama kadınlara hormon diye verilenler, doğanın kötü sentetik taklitlerinden başka bir şey değildi. Tamam, sorunu anladık. Yanlış moleküller. Peki çözüm ne? Çözüm aslında şaşırtıcı derecede basit ve mantıklı. Doğanın kurallarına uymak. Yani birincisi, doğanın kendi tasarladığı, vücudun tanıdığı biyoeşdeğer hormonları kullanmak. İkincisi, bu hormonları vücuda doğal yollarla vermek. İkinci kısım, dedik ya, doğal yollarla vermek. Peki hap olarak yutmak neden doğal değil? Çünkü vücut hormonları böyle almaz. Bakın ne oluyor? Hapı yuttuğunuz an içindeki hormonun tamamı doğruca karaciğere hücum ediyor. Karaciğer bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Bu da ne böyle diyor. Bu ani ve yüksek doza tepki olarak da kan pıhtılaşmasını artıran, iltihap yaratan tehlikeli maddeler salgılamaya başlıyor. Yani tam bir metabolik kaos. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Ne kadar çarpıcı. Bir yanda sentetik projestin MPA var, bunama riskini artırıyor, depresyona yol açabiliyor, östrojenin beynindeki güzel etkilerini bile engelliyor. Diğer yandaysa doğanın kendi progesteronu var, sinir hücrelerini koruyor, sakinleştiriyor, kaygıyı azaltıyor, kemikleri güçlendiriyor. Anlıyoruz ki progesteron sadece bir üreme hormonu değil, tüm vücut için, özellikle de beyin için hayati bir molekül. Ve sentetik olanı bu işlerin hiçbirini yapamıyor. Bu tablo adeta iki çalışmanın hikayesi gibi. Bir tarafta Amerika'daki WHI çalışması var. Sentetik hormonlar kullandılar ve sonuç ne oldu? Kalp hastalığı riski arttı. Diğer taraftaysa Finlandiya'da yapılan dev bir çalışma var. Onlar ne kullandı? Biyoeşdeğer, yani doğal hormonlar. Sonuç, kalp hastalığı riski %18 ila 54 arasında azaldı. Sadece tek bir fark var arada, kullanılan hormonun türü. Biri sentetik, diğeri doğal. Sonuçlar ise gece ile gündüz gibi. Peki o zaman doğru yöntem ne? Madem ağızdan almak karaciğeri yoruyor, o zaman karaciğeri aradan çıkarmak lazım. Çözüm transdermal, yani cilt üzerinden uygulama. Bir kremle veya bantla. Böylece hormonlar aynı vücudun kendi ürettiği gibi yavaş yavaş ve doğrudan kana karışır. O tehlikeli karaciğer şokunu hiç yaşamazsınız. İşte bu, vücudun doğal sürecini taklit etmektir. Evet, bayağı bir yol kat ettik. Sorunu gördük, suçluyu bulduk, çözümü anladık. Şimdi gelin bu büyük tıbbi trajediden cebimize koymamız gereken ana dersler neymiş onlara bakalım. Bu, bugün hepimiz için ne anlama geliyor? Özetle aklımızda kalması gerekenler şunlar. Birincisi, sorun hormonun kendisi değil, türü. İkincisi, sentetik ve biyoeşdeğer asla aynı anlama gelmiyor, molekülün yapısı her şey demek. Üçüncüsü, hormonları ağızdan almak doğal olmayan ve riskli bir yol. Dördüncüsü, ki bu çok önemli, doğal moleküller patentlenemediği için ilaç firmaları sentetik, patentlenebilir alternatifler yaratıyor. Ve son olarak belki de en önemlisi, vücudun bir bilgeliği var ve tıp bu bilgeliği görmezden geldiğinde bedeli çok ağır oluyor. Ve sizi kapanışı yaparken şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Milyonlarca yıldır tıkır tıkır işleyen mükemmel bir doğal sistem, nasıl olur da ana derdi patentler ve kar olan bir endüstri tarafından bu kadar feci bir şekilde yanlış anlaşılabilir? Belki de bu hikayenin en temel dersi, doğanın bilgeliğiyle endüstriyel mantık çatıştığında neler olabileceğini göstermesidir.